modüler soketlerden 12 volt çıkışı yok. Bu çıkışlardan voltaj çıkışı var. Hiçbir şey yok. Devre kartı üzerinde büyük bir ihtimalle yol patlamış. Ne diyor? 80 plus bronz sertifikalı. Yani gold değil. Yani tam kalite değil. Merhaba arkadaşlar. Bu güç kaynağı çalışıyor. Ancak bu arkada gördüğünüz modüler soketlerden 12 volt çıkışı yok. Ama diğer bu çıkışlardan voltaj çıkışı var. Kontrol edelim. Hiçbir şey yok. Hiçbir çıkış almıyor. Buradan deneyelim. Modüler olmayan sabit çıkıştan yani. Buradan 12 volt geliyor. Sorun yok. Bakıyorum herhangi bir voltaj çıkışı var mı diye. Hiçbir belirti yok. Maalesef. Zannediyorum içeride devre patlağı var. Güç kaynağı yüksek amperli olduğu için devre kartı üzerinde büyük bir ihtimalle yol patlamış. Böyle düşünüyorum. Bakacağız, bilmiyorum. Artı daha önce bu güç kaynağı hiç açılmamış. Servise ya da tamire gitmemiş güç kaynaklarını tamir etmeyi seviyorum. Çünkü beni fazla uğraştırmıyor. Şimdi devre yolunu çıkartıyorum buradan. Gerçekten az önce dediğim gibi devre yolu patlak mı? Evet. Aynı tahmin ettiğim gibi. Burada devre yolu patlamış. Bu neden böyle olmuştur? Büyük bir ihtimalle ya bu kablo hatalı, yani artı eksi yanlış, buraya takıldığında artı eksi yer değiştiriyor. Peki güç kaynağına enerji verdiğinizde ne yapıyor? Geri besleme, yani gerilim yapıp zorluyor. Güç kaynağı amper yüksek olduğu için burayı patlatır. Eğer bu güç kaynağı bu kadar güçlü olmasaydı bu devreyi patlatmazdı. Kendi içinde arıza verirdi. Yani bu 12 volt katında kondansatörleri patlatırdı. MOSFET'leri patlatırdı. Güçlü olduğu için sadece devreyi patlatmış. Bu hatayı çoğu kullanıcı yapıyor maalesef. Yani her modüler kablo her güç kaynağına uymaz. Yani dışarıdan satın aldığınız ya da bulduğunuz herhangi bir modüler kabloyu sakın güç kaynağınıza takmayın. Orijinal değilse. Gördüğünüz gibi köprü yaptım buraya. Eğer tekrar aynı sorun olursa tekrar burayı kessin. Yani içeriye zarar vermesin. Bunun tamiri basit. Ama şimdi asıl can alıcı noktayı anlatayım size. Bu modüler kablo acaba bunun mu? Kabloya göre alttakiler 12 volt. Yani şu sıra 12 voltmuş. Devre yolunu takip ettiğimizde bakıyoruz. Evet, doğru. 12 volt bu. Bir de ölçü aletiyle kontrol edelim. Her ihtimale karşı doğru mu? Çalışan sabit kablodan 12 volt alıyorum. Evet,
Doğrusu buymuş. Bir de kısa devre kontrolü yapıyorum. Kısa devrede yok. Güzel. O zaman bu modüler kablo bununmuş. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Bağlı bulunduğu ekran kartında kısa devre varsa bu olmuş olabilir. Ya da güç kaynağını akü gibi yüksek amperi olan bir aküye bağlanmış da olabilir. Bunlar ihtimal. Şimdi bu şekilde bir test edelim. Az önce 12 volt yoktu. Evet, şimdi 12 volt geldi. Yani bu iş şimdilik tamam, bitti. Peki işimiz bitti mi? Bence bitmedi. Bu güç kaynağı ne diyor? 80 plus bronz sertifikalı. Yani gold değil. Yani tam kalite değil. Evet, devre yapısı müsait baktığımda. Yani gold olmaya aday bir devre yapısı var. Tahmin ediyorum bu güç kaynağının aynı serisinin gold sertifikalı olanında tüm kapasitör ya da kondansatörler Çin malı değildir. Bunun gibi. Japon malıdır. Bakın, ana kondansatör Japon, Ribeiken, ama diğerlerinin hepsi Çin malı. Çin malı olduğu için buna bronz sertifikası verilmiştir. Şimdi gelelim bu ürünün veri bilgilerine. High Power Direct 12 1000 Watt 80 bronz 13,5 santim fanlı güç kaynağı demiş. High Power Direct 12 BR2 80 Plus. Böyle gitmiş. Güzel. Fiyatı da şu anda stokta var mı zaten? 7305 lira. Az buz değil. Şimdi bakalım, size bir şey göstereceğim. Hani bu tasarımı çok iyi bilenler var ya. Hani bunlar internetten bilgi alıyorlar ya. Şimdi onu göstereceğim size. Gelelim aşağıya. Şimdi şurayı okuyalım. Ne diyor? Katı kapasitörler ile maksimum kullanım ömrü. High Power Direct 12 BR2 1000 Watt'ın tasarımında Japon malı kapasitörler kullanılmıştır. Polimer alüminyumdan yapılan katı kapasitörler ile güç kaynağınız yıllarca hizmet eder. Katı kapasitörler sayesinde High Power Direct 12 BR2 serisi güç kaynaklarının kullanım ömrü geleneksel güç kaynaklarına göre kat kat daha fazladır. Değil mi? Ne güzel. Ne diyor? Geleneksel güç kaynaklarına göre Japon kapasitör kullanırsan kat kat daha fazla. Burası doğru. Doğru. Biz bu güç kaynağını açtık. İçinde Japon kapasitör mü var? Kondansatör. Bir tane var. Diğerleri hepsi Çin malı. Ne diyor? Japon kapasitörler ile donatıldı. Yok ya. Bir de yazıya bak. Siz yarı yolda bırakmaz. Bunu bile doğru çevirememişler. Sizi yarı yolda bırakmaz diyeceklerine. Bak mesela bunları kimse dikkate almaz. Bizim insanımız yazılan yorumlara onay verir. Hatta şöyle der. Koskoca firma canım, yalan mı söylüyor? Al işte. Ha işte bu videoda gördünüz. İçindeki kondansatörler Teopo. Çin malı. Çin malı olduğunu da onaylayalım. Ne diyor burada? Çin'de kurulan Teopo Elektronik Limited şirketi alüminyum, elektrolitik kondansatörler ve film kondansatörler tasarlamak, üretmek ve satmakla uğraşmaktadır. Bitti. Neredeymiş? Teopo Çin'deymiş. Burada ne diyor? Japon kapasitörlerle donatıldı diyor. Şimdi ben gördüğüme mi inanayım? Yoksa internette birilerinin yazdığına mı inanayım? Hani bu tasarlıyorlar ya birileri güç kaynağı. Tasarımı iyi değilmiş. Yok bunun formülü varmış. Ulan eline daha bir güç kaynağı almamışsın. Tamir etmemişsin. Elektronik bilgin yok. Buralardan aldığın yalan yanlış bilgileri millete kakalamaya çalışıyorsun. Yok ya. Hadi oradan. Hadi oradan. Ya milletimiz maalesef bu hale geldi ya. Kopyala yapıştırıcı oldu. Japon malı kapasitörler kullanılmıştır. Yok ya. Resimlere bakalım. Şu resme. Resimlerde evet Japon. Bunlar da Panasonic'e benziyor. Resimler evet Japon. Ama bizim resimlerde Japon kondansatör yok. Bir tane var. Blok kondansatör o da. Diğerlerinin alayı Teopo. Çin malı. Klavyeden yazmak kolay.
salla, at yalanı, bilmem ne yapanı. Hani böyle bir tabir var ya. Maalesef sözde bilgisayar donanımından anlayan, YouTube'daki şaklabanlar da dahil, bunlar anlıyorlar ya. Maalesef böyle işte. Onlara verilen veri ya da eline tutuşturulan kağıtta ne yazıyorsa onu okuyorlar. Bizim millet de kusura bakmayın ama öküzün trene baktığı gibi maalesef her şeyi kabul ediyor. Sorgulama yok. Bakın ben şuradaki yazıyı bile sorguladım ya. Siz yarı yolda bırakmaz. Ne anladın? Burada cümle düşüklüğü var. Sizi diyeceğine siz yarı yolda bırakmaz. Adamın haline bak. Şu resme bak. Elektronikçi böyle bol elbise giymez. Kazak giymez. Buradan herhangi bir parçaya yapışır, tutar, berbat edersiniz. Kısa devre düşürürsünüz. Misal ekran kartı takılır, bilmem işlemci fanı takılır. Böyle giyim olur lan elektronikçinin ya da bilgisayar donanımcısının. Resimdeki adam bile tutarlı değil bana göre. İşte ben böyleyim. Ama birçoğumuzda bu yok. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Kusura bakmayın ama aynı bir koyun gibiyiz. Peki biz ne yapacağız? Bu gördüğünüz tüm kondansatörleri Japon kondansatörü yapacağız. Bu etiket burada göstermelik olacak. Yani gold seviyesine yükseltmiş olacağız bu güç kaynağını. Peki avantajımız ne olacak? Bundan da bahsedeyim. Daha önceki videolarımda çok kereler bundan bahsettim. Yine bahsedeyim. Bu güç kaynağının ortalama ömrü 2-3 senedir. Çin malı kondansatörler ile. Ama bunu tamamını Japon kondansatör yaparsak 5 ya da 10 sene gider. İşte bu sebeple elimizdeki var olan bu güç kaynaklarının değerini bilmeliyiz. Yani eğer içindeki kondansatörler Çin malı ise daha uzun ömürlü kullanmamız için ya da tekrar yeni bir güç kaynağı satın almamamız için tüm kondansatörleri Japon yapmalıyız. Benim diğer eski videolarımı mutlaka seyredin. Orada çok detaylar var. Şimdi sökelim bunu. 12 volt katında, 5 volt ve 3 volt katında ve giriş katındaki tüm kondansatörler Çin malı. Bunların tümünü değiştireceğiz. Hepsini Japon kondansatör yapacağız. Benim elimde oldukça fazladan Japon kondansatör var. Bunları daha önceden almıştım. Şu anda bunları bulmanız biraz sorunlu olabilir. Hemen değişim işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, tamamladım. Tüm
kapasitörleri ya da kondansatörleri Japon yaptık. Bir çalıştıralım. Bu iş tamam arkadaşlar. Toplayalım bunu. Hazır hale getirelim.